Hiç hayatınızı ele geçirecek kadar güçlü bir korku hissettiniz mi? Belki de sevdiklerinizi kaybetme korkusuyla yüzleştiniz. Bu korku sizi çaresizlik duygusuyla doldurabilir ve kaybı engellemek için her türlü çabayı sarf etmeye itebilir. Bu korku tamamen insani bir duygu olmasına rağmen sizi endişe ve acı dolu bir labirente sürükleyebilir. Kayıp hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Sevdiklerimizden ayrı düşmenin acısı hepimizin derinlemesine hissettiği bir duygudur ve Stoacı düşünürler bu duygunun doğasını anlamak için önemli bir çaba sarf etmişlerdir. Stoacılığın temel prensipleri, kayıp ve ayrılıkla başa çıkmanın sağlam bir zeminini oluşturur, duygularımızı anlamamıza ve onlarla baş etmemize yardımcı olur. Bu felsefe, duygusal zorluklarla karşılaştığımızda bizi sakinleştirir ve iç huzura ulaşmamıza yardımcı olur. Stoacılık, bağlanma, kayıp ve sevilen birinin ölümüyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bize yeni bir yol sunar. Epiktetus bu konu hakkında şöyle söylemiştir: "Beklenmedik durumlar her zaman olabilir. Bu yüzden sevdiklerimizin kaybına hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bu bizim kontrolümüz dışında olan bir şey." Bu ifade ne kadar sert gelse de bizi derin bir gerçekle yüzleştirir. Stoacılar, kaybı önleyemeyeceğimizi, ancak böyle durumlar karşısında tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi öğretir. Bu video, sevilen birinin ölümüyle başa çıkmak için stoacı bir yaklaşım sunacak. Normal yaz sürecinizin sizi bunaltmadan nasıl kabul edebileceğinizi, anıları sizi geride tutmadan nasıl değerlendirebileceğinizi ve en önemlisi hayatınızdaki en zor zamanlarda nasıl huzur ve güç bulabileceğinizi ele alacağız. Sevdiklerimize olan bağlılığımız, hayatımızın yönünü belirleyen önemli bir faktördür. Bu güçlü duygusal bağ, insan olmanın bir işareti olarak kabul edilir ve doğuştan gelir. Bizler başkalarıyla ilişki kurmak için varız ve bu ilişkiler nazik bir sevgiden bazen de yoğun, hatta ezici bir bağımlılığa kadar çeşitlenir. İnsan ilişkileri hayatımızın temel yapı taşlarından biridir ve bizi duygusal olarak zenginleştirir. Sevdiklerimizle olan bağlarımız bizi destekler, motive eder ve yaşamımıza anlam katar. Bu bağlar bizi hayatta tutan bir güç kaynağıdır ve insan deneyiminin en derin ve anlamlı yönlerinden biridir. Stoacılığın temel prensiplerinden biri, insanların bizim malımız olmadığıdır. Özellikle ilişkilerimizde bu daha belirgindir. Bir arkadaşımızı kaybettiğimizde, bir ilişki sona erdiğinde, içgüdüsel olarak bize ait olan bir şeyin elimizden alındığını hissederiz. Ancak Epiktetus bizi bunları kayıp olarak değil, geri dönüş olarak görmeye teşvik eder. Çünkü bu kişiler hiçbir zaman gerçekten bizim olmadılar. Onun tavsiyesi, hiçbir şey için onu kaybettim deme, onu geri verdim de diyerek bizi bağlanma ve ilişkiler hakkındaki bakış açımızı değiştirmeye teşvik eder. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer, bir kayıp karşısında neler hissettiğinizi ve nasıl tepki verdiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. İlişkilerimizde, özellikle en yakınlarımızla olanlarda, dış koşulların kontrolümüz dışında olduğunu kabul etmek önemlidir. İnsanlar ve sahip olduklarımız, yaşamın değişken doğası nedeniyle kontrol altına alınamaz. Çünkü hiçbir şey kalıcı değildir. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylerin beklenmedik bir şekilde elimizden kayıp gitmesi her zaman mümkündür. Epiktetus, bu gerçekle yüzleşmiş ve başkalarını tam anlamıyla sahiplenme fikriyle mücadele etmiştir. Günümüzde birçoğumuz bu tür ilişki dinamiklerini eski yaklaşımlardan uzaklaşarak reddetsek de, sahiplik ve kontrol kavramlarının ilişkilerimizde daha ince ve karmaşık biçimlerde varlığını sürdürdüğünü gözlemleyebiliriz. Çevremizdeki arkadaşlarımız, ailemiz ve hatta iş arkadaşlarımız farkında olmasak da zamanlarını, ilgilerini ve davranışlarını bize karşı bir borç hissiyle yönlendirirler. Bu ayrıcalık duygusu, geçmişteki sahiplik biçimleri kadar açık olmasa da, ilişkilerin ve bağlılığın karmaşıklığını ve derinliğini anlamadığımızı gösterir. Epiktetus'un felsefesi,
İnsanların ve diğer varlıkların evrenin doğal döngüsü olan sürekli bir değişim ve dönüşümün bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu düşünce, dış etmenler üzerinde mutlak bir kontrol sağlama çabasının genellikle duygusal karmaşa ve acıyla sonuçlanan anlamsız bir uğraş olduğunu belirtir. Stoacı yaklaşım, insanlara ve ilişkilere farklı bir perspektiften bakmayı teşvik eder. Diğer insanlar üzerinde sahte bir sahiplenme ve kontrol duygusu yerine hayatın belirsiz ve kısa olduğunu kabul etmeyi öğretir. Bu tür bir kabullenme, duygusal mesafeye ya da kayıtsızlığa işaret etmez. Aksine, yaşamın ve ilişkilerin doğasını derinlemesine anlama yeteneğimize işaret eder. İnsanlara ve eşyalara bağlanmanın getirdiği acılardan kurtulmak, onların aslında bizim mülkiyetimizde olmadıklarını anlayarak gerçekleşir. Bu düşünce yapısı, insanların ve ilişkilerin geçici doğasını kabul etmeyi ve bu gerçeği anlamlandırmayı içerir. Bu şekilde Stoacı yaklaşım, yaşamın özüne ve ilişkilerin doğasına daha derin bir anlayış kazanmamıza yardımcı olur. Bu bakış açısı, ilişkilerimize nesne gibi değil, sürekli keyif alma amacıyla yaklaşmamız gerektiğini tavsiye eder. Sakin ve bilge bir yaklaşımla, Stoacı bakış açısını benimseyerek insan ilişkilerindeki zorluklarla başa çıkabiliriz. Stoacılık, bize kalıcılık veya kontrol beklentisi olmadan başkalarıyla bağ ve sevgi kurmayı öğretir. Her şeyin ve herkesin sürekli değişen, evrensel bir dönüşümün bir parçası olduğunu anlayarak huzur bulmamıza yardımcı olur. Sevdiklerimizle birlikte olduğumuzda mutlu olurken, onlardan ayrı kalmak ise derin bir acıya neden olabilir. Birini kaybetme korkusu, hayatımız boyunca hep varlığını sürdüren bir duygudur ve onların ölümü bize büyük bir üzüntü yaşatabilir. Stoacılara göre bu duygusal tepkiler deneyimlerimize dair yanlış inançlardan kaynaklanır. Stoacılar birinin varlığının veya yokluğunun, kaybın veya ölümün aslında ne iyi ne de kötü olduğuna inanırlar. Bu olaylar yaşamın tarafsız unsurlarıdır. Ancak onlara olumlu veya olumsuz anlamlar yüklediğimizde düşüncelerimiz karmaşık hale gelir ve bu da duygusal tepkileri tetikler. Bu nedenle Stoacılar duyguları kontrol etme ve olumsuz düşüncelerden arınma konusunda önemli bir içsel çalışma yapmayı önerirler. Epiktetus bu mantıksız düşünceleri ve dolayısıyla duygularımızı yönetmek için pratik bir yöntem sunar. Sabahtan akşama kadar yapman gereken şey şudur: bir tencere veya fincan gibi en önemsiz ve kırılgan eşyalarla başlayın. Sonra bir gömlek, küçük bir köpek, bir toprak parçası ve son olarak bedeniniz ve onun parçaları, çocuklarınız, eşiniz, kardeşleriniz. Bu şeyler üzerinde düşünün ve zihinsel olarak kendinizi onlardan ayırın. Zihninizi dışsal bir şeyin onlara yapışabileceği veya onlarla birlikte gelişerek ayrıldığınızda size sıkıntı verebileceği korkusundan arındırın. Yaşamımızda duygusal bağlarımızın mantıklı düşünmemizi zorlaştırdığı durumlarla sıklıkla karşılaşırız. Bazen duygularımız bizi etkiler ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Bu gibi durumlarda Stoacı yaklaşımın bağlarımızı azaltma ve sağlıklı bir muhakemeye odaklanma stratejisi son derece önemlidir. Stoacılık, güçlü bağlara karşı gelme ve sevdiklerimizin kaybından zihinsel olarak kurtulma yeteneğinin öğrenilmiş mantıklı düşünme ve konsantre olma pratiğinden geldiğini savunur. Epiktetus, dış dünyadan kendimizi adım adım uzaklaştırmamızı, cansız nesnelerle başlayarak hayattaki daha önemli ilişkilere doğru ilerlememizi önerir. Stoacılık, duyguların veya sevginin olmadığı bir yaşamı arzulamaz. Aksine, duygularımızın mantık tarafından kontrol edildiği ve bağlarımızın akıllıca düşünme ve hareket etme becerimizi engellemediği bir yaşamı savunur. Stoacı, duygusal dayanıklılık felsefesinin merkezinde duygularımızla dengeli bir ilişki sürdürmek yer alır. Bize yalnızca sevgi ve şefkati deneyimlemeyi değil, aynı zamanda bu duyguların davranışlarımızı ve genel sağlığımızı nasıl etkilediği konusunda sorumluluk almayı da öğretir.
Bu yaklaşım, aklın ve duyguların bilgi ve içgörünün rehberliğinde uyum sağladığı, derin sevgi ve iç huzurla karakterize edilen bir yaşam sürmemizi sağlar. Stoacılık, duygularımızın bizi esir almasına izin vermeden hayatın güzelliklerinin ve ilişkilerin tadını çıkarmayı öğretir. Bu antik felsefe, duygusal olarak güçlü olmayı ve berrak bir zihinle olaylara yaklaşmayı teşvik ederek, yaşamın zorluklarıyla sakinlik içinde başa çıkabilmemize yardımcı olur. Duygusal denge ve iç huzurun sağlanmasıyla ilgili bir yol haritası sunar. Böylece hayatın iniş çıkışlarıyla daha sağlam bir şekilde baş edebiliriz. Stoacılığın temel prensibi, kayıpla karşılaşıldığında duyguların bastırılması gerektiği fikrini savunmak değildir. Genel olarak yanlış anlaşılan bir konu olmasına rağmen, aslında kayıplardan kaynaklanan duygular dahil olmak üzere, duyguları yönetmek için incelikli bir yaklaşım sunar. Duygusal dengenin korunmasının önemini vurgularken, duygusal tepkilerin kontrol edilmesinin ne kadar zor olduğunu kabul eder. Bu duygusal dengeye ulaşmak için yapılan yolculuk ne hızlı ne de zahmetsizdir ve Stoacılar bu sürecin sabır ve sürekli çaba gerektirdiğini öğretirler. Anlık ve doğal duygusal tepkilerimiz, çoğu zaman üzerinde çok az kontrolümüz olduğu tepkilerdir. Bu tepkiler, örneğin üzücü bir olayın ardından yaşanan ağlama veya tehlike anında irkilme gibi durumları içerebilir. Stoacılık, bu tür doğal tepkilerin bastırılmasını önermez. Ancak mantıksız duyguların bizi ele geçirmesini önlemek için net düşünme alışkanlığının önemini vurgular. Bu bağlamda, bu duygulara nasıl yanıt vereceğimizi ve onları nasıl yöneteceğimizi düşünme yeteneğimizi geliştirmemiz gerektiğini savunur. Bu, duygusal tepkilerimize daha bilinçli bir şekilde yaklaşmamızı sağlayarak duygusal dengeyi korumamıza yardımcı olur. Duygularınızı aşırı etkilenmeden hissetmenin ve göstermenin bir yolunu bulmanız gerektiğini öne sürer. Yas tutmaya dair bu yaklaşım, hem şefkatli hem de pragmatik bir tutum sergiler. Kişinin kayıp karşısındaki normal tepkisini kabul ederken, bu duyguların sakin ve mantıklı bir şekilde ifade edilmesini teşvik eder. Stoacılık, duygusal dengeyi korumanın önemini vurgularken, insanların yaşadıkları duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir çerçeve sunar. Sonuç olarak, Stoacılığın ana prensibi, duyguların kontrol altına alınmasıyla birlikte kayıp karşısında ortaya çıkan duygusal tepkilerin kaçınılmaz olduğunu kabul etmektir. Aynı zamanda ölçülü olmayı ve felsefi düşünceyle akılcı bir şekilde ilgilenmeyi teşvik ederek duygusal güç ve iç huzuru destekler. Bu, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürme hedefine paralel bir yaklaşımdır. Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenerek ve mantıklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşarak içsel bir denge ve huzur sağlamayı amaçlar. Bu felsefe, duygusal tepkilerin insan doğasının bir parçası olduğunu kabul ederken, aynı zamanda bu tepkilerin aşırılıklara yol açmaması ve yaşamımızı olumsuz etkilememesi için bir çerçeve sunar.